O hiç bitmeyen bildirimler, sosyal medyanın sonsuz akışı, modern hayatın bu temposunda dikkatinizin dağıldığını, odaklanamadığınızı hiç hissettiniz mi? Eğer bu size tanıdık geliyorsa, dopamin detoksu diye bir şey mutlaka kulağınıza çalınmıştır. Peki ama bu popüler akım gerçekten işe yarıyor mu? Yoksa motivasyon sistemimizi tamamen yanlış mı anlıyoruz? İşte bu bölümün tam kalbindeki soru da bu. Gelin bu modern beyin sıfırlama yönteminin ardındaki bilime beraber bakalım ve neyin gerçek, neyin efsane olduğunu bir ayıralım. Hazırsanız başlıyoruz. Fikir çok basit ve çekici geliyor değil mi? Yani telefonu kapat, dizileri bırak, abur cuburu kes, birkaç gün sonra da sihirli bir değnek değmiş gibi beynin sıfırlansın. Kulağa harika geliyor. Ama işin aslına bakarsak bilim bize bundan çok daha farklı bir hikaye anlatıyor. O zaman şimdi kemerleri bağlayın çünkü dopaminin gerçek dünyasına dalıyoruz. Popüler kültürün anlattıklarını bir anlığına unutup bu meşhur molekülün beynimizde aslında ne işe yaradığını keşfedeceğiz. Bakın, burası konunun en kilit noktası. Dopamin, o çok sevdiğiniz tatlıyı yediğiniz andaki o "oh be" hissi değil. Hayır. Dopamin, o tatlıyı gördüğünüzde sizi onu yemeye iten, bunu istiyorum dedirten o arzu. Kısacası dopamin, beğenmekten çok istemekle ilgili. Şöyle düşünün, her zamanki kafenize gidip bir kurabiye sipariş ettiniz. Kurabiyeniz geldi. Beklediğiniz bir şey olduğu için dopamin seviyeniz pek oynamaz. Ama garson size, bu da bizden ikram olsun deyip yanına bir kurabiye daha koyarsa ne olur? İşte o an dopamin seviyeniz fırlar. Bu pozitif tahmin hatası dediğimiz şey, beyninizin "vay canına, burası harika bir yermiş, bunu aklında tut" deme şeklidir. Dopamin işte böyle bir öğretmen gibi çalışır. Ve işler burada biraz daha detaylanıyor. İki tür dopamin sinyali var gibi düşünebiliriz. Fazik dopamin, az önceki sürpriz kurabiye örneğindeki gibi şimşek gibi çakan ani patlamalardır. Beyne "hey, buraya dikkat kesil" der. Tonik dopamin ise daha çok arka planda akan bir nehir gibidir. Genel motivasyon seviyemizi, o yataktan kalkıp güne başlama isteğimizi belirler. Yani o bizim iç motorumuzdur. Tamam, dopaminin basit bir haz kimyasalı olmadığını, aksine karmaşık bir öğrenme ve motivasyon sistemi olduğunu anladık. O zaman bu detoks fikrinin temelleri neden bu kadar zayıf? Gelin şimdi de buna bakalım. Bilim bu konuda çok net. Beyninizi fişten çekip birkaç günlüğüne dopaminden arındıramazsınız. Zaten dopamin hareket etmekten tutun da düşünmeye kadar en temel fonksiyonlarımız için hayati bir kimyasal. Bağımlılık çalışmalarında bile beynin dopamin sisteminin yeniden dengelenmesi aylar alabiliyor, günler değil. O detokstan sonra hissettiğiniz ferahlık hissi, dopamin seviyeniz sıfırlandığı için değil, beyninizi sürekli uyaran o gürültü bombardımanından kurtardığınız için. Peki madem detoks bir çözüm değil, o zaman ne yapacağız? Dikkat dağınıklığını azaltıp daha iyi alışkanlıklar edinmek için gerçekten işe yarayan bir yol yok mu? Elbette var. Ve bu yollar davranış biliminin kanıtlanmış stratejilerine dayanıyor. Gerçek değişim öyle sihirli bir düğmeye basmakla olmuyor. Bilinçli ve tutarlı adımlarla geliyor. Kötü bir alışkanlığı bırakmanın en iyi yolu yerine iyi bir tane koymaktır. Bir tetikleyici belirleyin. Mesela sabah kahvemi içtikten hemen sonra ardından eylemi belirleyin. Sadece 5 dakika kitap okuyacağım. Ve en önemlisi bunu her gün ama her gün sabırla tekrarlayın. İşte bu grafik aslında her şeyi özetliyor. Başlarda her tekrar bir irade savaşı gibidir. Kendinizi zorlamanız gerekir. Ama zamanla o eylem o kadar otomatik hale gelir ki artık düşünmeden yaparsınız. Tıpkı diş fırçalamak ya da bisiklete binmek gibi. İşte o plato noktasına geldiğinizde yeni bir alışkanlık kazanmışsınız demektir. Ve şu popüler 21 günde alışkanlık efsanesini de artık bir kenara bırakalım. Yapılan bilimsel araştırmalar yeni bir davranışın beynimize tam anlamıyla yerleşip otomatikleşmesinin ortalama olarak 66 gün sürdüğünü gösteriyor. Evet, 2 aydan biraz daha fazla. Bu da bize sabrın ve tutarlılığın neden bu kadar kritik olduğunu gösteriyor. Peki bütün bu teorik bilgiyi pratiğe nasıl dökeceğiz? Hadi gelin detoks yerine hemen bugün uygulamaya başlayabileceğiniz bilime dayalı, basit ama çok etkili adımlara bakalım. Mesele irade savaşı vermek değil, çevremizi akıllıca tasarlamak. Yani istemediğiniz davranışları zorlaştırın, istediklerinizi kolaylaştırın. O sürekli bana bak diye bağıran bildirimleri kapatın. Telefonunuzun ana ekranını sadeleştirin. Canınız sıkıldığında sosyal medyaya girmek yerine kalkıp bir bardak su için ya da 2 dakikalığına dışarı çıkın. Beyninize yeni ve daha sağlıklı bir yol öğretin. Harika!
Buraya kadar geldiyseniz en önemli noktaları artık biliyorsunuz. Şimdi öğrendiklerimizi iyice pekiştirmek için şöyle hızlı bir mit gerçek turu yapalım mı? Birincisi ve en yaygın olanı 3 günlük detoks dopamini sıfırlar. Bu kesinlikle yanlış. Beynimiz bir bilgisayar değil, öyle format atar gibi sıfırlayamazsınız. Gerçek değişim kısa patlamalarla değil, uzun vadeli ve tutarlı çabayla gelir. İkinci mit, dopamin bağımlılık yapar. Hayır, bu da hatalı bir ifade. Dopamini günah keçisi ilan etmeyelim. O, öğrenmemizi sağlayan nötr bir araç. Sorun dopaminde değil, bizim bu öğrenme sistemini hangi davranışlarla ve ne sıklıkla tetiklediğimizde. Ve son olarak, kısa aralar vermek işe yaramaz. Tam tersi, çok işe yarar. Ama bunun amacı dopamini sıfırlamak değil. Amaç, o sürekli uyaran akışından bir anlığına çıkıp, zihinsel bir nefes almak ve otomatik pilottan çıkıp, daha bilinçli seçimler yapabilmek için kendinize alan yaratmaktır. Bu sihirli bir hap değil, faydalı bir egzersizdir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Dopamin detoksu, kulağa hoş gelen bir pazarlama sloganı ama bilimsel bir strateji değil. Asıl hedefimiz dopamini yok etmek olmamalı, onunla olan ilişkimizi yeniden şekillendirmek olmalı. Bu da hızlı çözümler peşinde koşmak yerine dikkatimizi ve alışkanlıklarımızı bilinçli bir şekilde tasarlamaktan geçiyor. Peki, şimdi size soruyorum. Daha odaklı bir yaşam için hemen bugün atabileceğiniz o tek küçük adım ne olabilir?